Herkese merhaba. Şu tatlı kulaklık kabını örelim birlikte. Çantanıza asabilirsiniz. Çocuklarınıza da veya kendinize de yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde karede olsa kulaklığınız rahatlıkla sığacaktır. Böyle çantanızın sapına asacaksınız. Birlikte örelim bugün. Bu renklerden çok az ip lazım ama beyaz ana renk olduğu için biraz daha fazla olmalı. Dikmek için etamine iğnesi, ipleri kesmek için makas ve 2 milim tığ. Şöyle hazırsanız hemen başlıyoruz. Zincirle başlıyorum. 8 adet zincir çekeceğim. 5, 6, 7, 8. Çok sıkmıyoruz zincirlerimizi. Üstüne alıyoruz. 2 tane atlıyorum. Üçüncünün içine bir tane yarım trabzan. Aynı boşluğa bir tane daha hemen başlar başlamaz bir tane arttırma yarım trabzan yapıyoruz. Sonra sırasıyla her bir zincirin tepesine bir tane olmak üzere 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Bu 3 ve 4. Sonuncu boşluğa da 4 tane tekrar yarım trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa 4 tane. Şu birinci oldu. Aynı yere battım. İkinci oldu. Tekrar üstüne aldım. Bu üçüncü. Bu da dördüncü trabzanım oldu. İpimi de aradan yürüterek bu sefer her bir yarım trabzanın karşısına bir tane, yani zincirin karşı tarafına geçtik, şuradan döndük. 4 tane yarım trabzan yapacağım sırasıyla, her bir zincire bir tane. Bu da dördüncü oldu. İpi de arada yürüttük bu arada. Fazlasını keseceğim o ipin. Son boşluğa da tekrar arttırma yapacağım. 2 adet yarım trabzan yapacağım ve böylece ilk sıramız bitmiş oldu. Aynı boşluğa yaptım. Başladığımız zincirin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. İlk sıram bitmiş oldu. Toplam 16 tane yarım trabzanım oldu. Üst sıraya bir zincir çekerek başladım. Bu sefer artık bir öreceğim, bir arttıracağım, yani birine tek basacağım, ikincisine ise 2 tane yarım trabzan yapacağım. Toplam 8 arttırma yapacağız. Bir öreceğiz, bir arttıracağız. Bunların hepsini yarım trabzan olarak yapacağız. Bunu arttırdık ve bunu ördük. Sıra sonuna kadar bir ör, bir arttır, yarım trabzan. Başladığım yere geldim ve ilmek kaydırdım. Bir zincirle üst sıraya çıktım. Toplam 24 tane trabzanım oldu bu sırada. Şimdi 3. sıraya geçtik. Bu sefer 2 tane örüyorum. Böyle 2 tane tek tek yapıyorum. Bu bir, bu da 2, her birinin tepesine batarak. Üçüncüyü artırıyorum. 2 ör, bir arttır, ama bunların hepsini yarım trabzanlarla yapıyorum. 8 kez arttırma yapacağız. Şöyle, bu da ikinciyi ördüm, yarım trabzan. Bunu da arttıracağım. Toplam 8 kere yapacağım. 2 ör, bir arttır. 2 örüp bir arttırdım. İlmek kaydırmayla bir üst sıraya da bir zincirle çıktım. Önce ilmek kaydırdım, bir zincir çektim. Toplam 32 tane yarım trabzanım oldu. Bu sırada da 3 tane öreceğim. Tek tek 1, 2, 3, her bir trabzanın
tepesine bir tane ördüm. Dördüncüye gelince aynı boşluğa 2 tane yarım trabzan yapacağım. Yani arttırmış olacağım. Sıra sonuna kadar 3 tane örüp bir tane arttıracağım. 3 örüp bir arttırdım. Sıra sonunda 40 tane yarım trabzanım oldu. Tekrar bir zincirle üst sıraya çıktım, üstüne aldım ve bu sefer 4 tane tek öreceğim. Şu 3, bu da 4. 4 tek öreceğim. Bir tane arttırma yapacağım. Aynı boşluğa 2 tane yarım trabzan yapacağım. 4 örüp bir arttırdım. Bu sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğim. 4 öreceğim. Bir arttıracağım. Sıra sonunda ise 48 tane yarım trabzanım olacak. Bu sıradaki son arttırmamı yapıyorum. Aynı boşluğa 2 tane ve ilmek kaydırmayla bir üst sıraya çıkıyorum. Bu benim sonuncu sıram olacak. Bir zincir çekiyorum. Yaklaşık 20 tane trabzan yapacağım tekrar. 3, çünkü ortalamamız gerekiyor. Şöyle şu şekilde göstereyim size. Şu göz ve kulakları ortalamamız gerekiyor. Hello Kitty bildiğiniz gibi oval oluyor. Onun için sayılarınızı isterseniz sayıp kendiniz de ayarlayabilirsiniz kulakları. 20 tane yarım trabzan yapıyorum. Her birine bir tane. Şimdi kulağını yapmadan önce şöyle şurada sık iğne yapacağız. 20 tane yaptık. 20 tane yarım trabzan yaptık. Şimdi 4 tane de sık iğne yapacağım. Bu 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğne yaptıktan sonra kulak için hep aynı boşluğa batacağız. Onun için kulağın şu kenarda olması gerekiyor. Üstüne alıyorum. Aynı boşluğa bir tane yarım trabzan, bir tane ikili trabzan, 3 tane de üçlü trabzan. Hep aynı boşluğa batıyorum. Gördüğünüz gibi. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan. Bu üçüncü oldu. Üçlü trabzanım. Şimdi önce ikili trabzan ya da trabzan, ne diyorsunuz artık. Sonra yarım trabzan üstüne alıp bir kere de çıkardığımızdan bahsediyorum. Sonra şöyle kulağımızı düzeltiyoruz. Hemen yanındaki ilk boşluğa bir sık iğne, toplam arka arkaya 6 tane sık iğne yapacağım. Bu üçüncü sık iğnem, bu dördüncü, 5 ve 6. sık iğnemi yapıp 60 tane zincir çekeceğim. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi 6 tane sık iğne yaptım kulaktan sonra. Şimdi şu zincirleri çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 tane çekeceğim. Yeterince zincir çektiğime göre şimdi getirip zincirimi düzeltiyorum ilk önce. Şöyle şu şekilde. İlk başladığım zincirin tepesine bir tane ilmek kaydırma ile birleştiriyorum zincirlerimi. Şöyle şu şekilde. Hemen yanındakini tekrar sık iğne yapıyorum. Peş peşe 6 tane sık iğne yapacağım. Bu iki kulak arasına toplam 12 sık iğne oluyor. 6 zincirden önce, 6 da zincirden sonra yapıyorum. 5 ve 6. Şimdi tekrar kulak yapacağız. Üstüne alıyorum. Sıradaki boşluğa ilk önce yarım trabzan,
Sonra normal trabzan. Sonra üçlü trabzandan 3 tane yapıyorum. Bu birinci. İkinci. Aynı boşluğa hep kulak yapıyoruz. Bu da üçüncü. Üçlü trabzanlarım bitti. Şimdi tekrar trabzan yapıyorum. Bir adet. Bir tane de yarım trabzan yapıyorum. Bir kere de çıkartıyorum yani. Ve sıradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradakine bir tane, toplam arka arkaya 4 tane sık iğne yapacağım. Bu üçüncü, bu da dördüncü sık iğne. Şimdi ne oldu? Kulaklarım ortalanmış oldu. Hemen 4 sık iğneden sonra tekrar yarım trabzanlar yapacağız ve ilk parçamız bitecek. İlk 20 tane yapmıştık. Burada kalanlar da toplam 6 tane yapacağız. 26 tane yarım trabzan yapmış olacağız. Ve ilmek kaydırmayla birleştireceğim. Şu da sonuncu trabzanım. Başladığım yere geldim. Siz isterseniz ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz ama zincirle çıktığımız zaman zaten belli oluyor. Bir üst sıraya zincirle çıktık ya hep. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. İlk parçam bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi iki parçadan oluşuyor Hello Kitty'miz. İlk parçasını yapmış oldum. Aynı şekilde ikinci bir motif daha yapacağım. Kulaklar da dahil. Yalnız şuradaki zinciri 10 tane ya da 12 tane yapacağız. Bakın şuradaki kısa zincir için bundan bahsediyorum. Aynısından bir tane daha yapacağız. Evet, iki tane parçam var şu anda. Birinin zinciri 10 tane, birinin 60. Şöyle koydum yere. Bir adet şu fiyonktan yapalım. Fiyonk için kırmızı ipimi aldım. Başka renkte yapabilirsiniz. Pembe veyahut da herhangi bir renk. Şu şekilde bir sihirli halka yaptım ve sihirli halkamı bir zincirle kilitledim. 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. İkili trabzan veya üçlü trabzan, büyük olmasını istiyorsanız üçlü trabzan yapın. Küçük olmasını istiyorsanız ikili trabzan yapın. 3 tane ikili trabzan yapın. Arka arkaya 3 tane aynı sihirli halkanın içine. Bu benimki üçüncü oluyor. 3 tane de zincir çekiyorum. 3 trabzan yaptıktan sonra zincirleri şöyle bir tane sık iğne ile halkamın içine sabitledim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum ve arka arkaya sihirli halkamın içine 3 tane de ikili trabzan yapıyorum. Bu da üçüncü. Sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3, bir tane sık iğne ile sihirli halkamın içine sabitliyorum ve ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Bununla sabitleyeceğim kafaya çünkü. Öncelikle sihirli halkamın ipini sıkılaştırıyorum. Şöyle şu şekilde. Ben ipimi böyle 2 tur fiyonkumun ortasından çeviriyorum. Daha sımsıkı durmasını istediğim için arkadan sihirli halkanın içinden çıkan iple birlikte bağlıyorum ikisini. Böyle dursun şöyle bu kenarda. Burun için sarı ip 4 tane zincir çekiyorum. İkinciden itibaren içine sık iğneler dolduruyorum. İki tane sık iğne yaptım. Sonuncuya da 3 tane sık iğne yapacağım çünkü döneceğim ya zincirin öbür tarafına.
oval olmasını istiyorum. Sıradakine yine bir tane, sıradakine 2 tane yapacağım. Arttıracağım yani bu son olduğu için. Oval bir görüntüsü olsun istiyorum. Başladığım yerin tam tepesine bir tane ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve ipimi birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Önce esnettim. Şöyle küçücük oval bir burnumuz oldu. Göz yapacağız. Siz isterseniz hazır göz de takabilirsiniz. Sihirli halka yapıyoruz. Bir tane zincirle sabitledim. İçine 6 tane sık iğne yapacağım. İlmek kaydırmayla birleştireceğim. 3, bu 4, 5 ve 6. Ben ince bir ip tercih ettim. Siz isterseniz ipinizi katına ayırabilirsiniz veyahut da daha kalın bir iple de yaparsanız gözleriniz birazcık büyük olacaktır sadece. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şöyle bir zincirle üst sıraya çıktım ve ipimi biraz uzun kesiyorum. Dikmek için ve sihirli halkanın içindeki iple iyice sıkılaştırıyorum. Gözlerden 2 tane yapacağız. Şöyle bir parça elimize aldık. Ön yüzü bize bakacak. Bu tersi çünkü. Bu da düzü. Düzü bize bakacak şekilde. Gözleri nereye takacağımızı ilk önce ayarlayacağız. Şöyle kulakların hizasına dikkat ederek 2 gözü şöyle, birini buraya, birini de şuraya takmak istiyorum. Tam böyle kulakların ortasına gelecek şekilde. İğne ile dikeceğim. Tabii ki siyah olduğu için çok iyi göremiyorum ama tersi düzü var bunların da, bildiğiniz gibi. Düzü üste gelecek, tersi alta gelecek. Şu sihirli halkanın içinden çıkan ipi de içe doğru almak istiyorum. Terste kalsın ip. Kenarda bıraktığım ip ile dikeceğim. Bir buradan, bir de buradan iğnemizi takıp iyice sağlamlaştıracağız. Tam olarak bu bir, ikinci sıraya kulakların böyle hizasına gelecek şekilde takıyorum. Şu bir, bu ikinci sıranın üstüne taktım gözleri. Bir oradan bir buradan dikeceğim, böyle bildiğiniz dikiyorum. Şuradan da çıkartıp bir gözden şöyle dikeceğim. Şöyle gözü iyice sabitledikten sonra iğneyi içten batırıp dışa doğru çıkardım. Şu sihirli halkamın içinden çıkan ip ile birlikte bağladım ve gözüm sabitlenmiş oldu bir tanesi. Diğerini de aynı şekilde tam şuraya takacağım. Gözleri taktım, ikisini de. Burnu da tam gözlerin ortasına şöyle dikeceğim. Bu şekilde koyuyorum. Ortaladıktan sonra iğnemi alt kısımdan geçiriyorum. Tabii ki şu ipleri de çıkarmadan. Tam ortalıyoruz ama ilk önce böyle güzelce ayarlayın. İsterseniz iğneleyin kaymasın diye. Şöyle sırayla dikeceğiz. Ama ilk önce şu ortadaki ipi de içe çekmek istiyorum. Dikişini böyle yapıyorum ben genellikle bu tür parçaların. Şöyle iğnemi çıkarttım alttan. Şu şekilde tam arada normal diker gibi dikiyorum. Yani çok bir farklılık yok. Hani dışa doğru atmıyorum ama böyle parçalarda içeriden. Şöyle battım diyelim. Şuradan hemen şurayı atladık ya.
geri buraya doğru döndüm. Tam burun ortalanmalı, böyle iki gözün tam ortasında olmalı. Başladığım yere kadar dikeceğim. İyice sağlam olmalı, bir yere takılınca falan hemen düşmemeli burnu. Bu şekilde başladığım yere geldim. Bu ipleri de arkadan düğüm atıp fazlasını keseceğim. Şöyle bir düğüm atıyorum. Elimle şöyle yokluyorum. Böyle çok iyi durmayan yerlere bir tel daha atabiliriz, bir tane dikiş daha atabiliriz. Bu sanki çok sabitlenmemiş gibi geldi bana. Şöyle. Sonra tekrar düğüm atıp öteki sarı iple birlikte düğümleyip fazlasını koparacağım iplerimin. Fazla ipleri de şu şekilde kesiyorum. Burun şöyle durdu. Bu şekilde. Fiyonku da tam kulağının altına, şuraya monte edeceğim. Bunu da yine aynı mantıkla, ister iğne ile yapın, isterseniz tığla çekin ipleri. Birini bir taraftan, birini de başka bir boşluktan alta doğru çekip düğüm atacağız. Şöyle çektim. Her birini farklı boşluklarda. Öncelikle buradan 2 tane düğüm atacağım. Böyle bu şekilde fiyonkunuzu elinizle düzeltin. Eğer daha yok sağlam olmadı diyorsanız tekrar ipimizi çıkartalım. Uzun nasılsa ipimiz. Bir tur daha fiyonkun üstünden geçirip şu alttan tekrar çıkartıp tekrar arkadan düğüm atabiliriz. Bu şekilde tekrar düğüm atabiliriz. İyice sağlamlaştırmış olduk. 2 düğüm attıktan sonra fazla iplerini kestim. Şöyle bir görüntüsü oldu. Çok minnoş, tatlı bir Hello Kitty. Şöyle bıyıklarını da yapalım. Tam böyle burnunun şu yan taraflarına yapmak lazım. Tabii ki siz görsel olarak nasıl hoşunuza gidiyorsa öyle de yapabilirsiniz. Ben tam böyle burnunun kenarına yapıyorum. 2 tane yaptım. Şöyle bir boşluktan bu ip birazcık bıraktım. Onunla düğüm yapacağım. Elimle tutuyorum. Şöyle rastgele bir yere batırıyorum şöyle. Ama tabii ki düzgün duracak bir şekilde olmalı. Rastgele deyince çok da öyle rastgele de değil. Şöyle gözünün tam altına yine aynı yerden çıkardım. Şu şekilde ilk bıyıklarımı yaptım. İplerimi burada tekrar bağlıyorum birbirine, sökülmemesi için. Daha sonra gevşek olduğu için bir şeye takılınca çıkabilir. O yüzden ikisini şöyle birbirine bağladım sıkıca ve yanağımın diğer tarafına geçeceğim. Aynı şekilde şöyle gözün altında, burnun yanında bir yerden çıktım ve tekrar bıyık yapacağım aynı şekilde. Şöyle buradan çıktım, 2 ilmek yandan tekrar getirip aynı yere batacağım. Evet. Şu kulağa takıldı. Gözleri yaptım, burunu yaptım. Şimdi fiyonkunu da taktık ve bıyıklarını da iplerini sabitledik, bitirdik böylece. Evet, şimdi bu parçamın ikisini de, yüzü, bu da yüzü, bu tersi, şöyle düzleri yüz yüze gelecek şekilde birleştireceğim. Şimdi tığla birleştireceğiz. Birleştirme noktalarımız şu kulaklarının şuralarına kadar, şu aralık boşluk kalacak. Bu aradan kulaklığımızı veya da rujunuzu, ne istiyorsanız içine koyabilirsiniz. Şimdi
Bu kulakları tam üst üste getirdik. İlk ilmeklerinin dış ilmekleri, yani backlob olanları, blue olanlarını alıyorum. Bunun da böyle dışında kalanları alıyorum. Tığımın üstüne tam olarak böyle. Evet. Şu sık iğnenin, evet, tamam. Sık iğnemin üstüne alıyorum. Şöyle bir zincirle sabitledikten sonra bundan sonra backlob ve backlob olanlardan, yani dışından kalan ilmeklerden alıyorum. İpi de arada yürütüyorum. Üstüne sık iğne ile birleştiriyorum. Siz isterseniz iğne ile de birleştirebilirsiniz. Bakın bana taraf bakan, şöyle açayım. Görünüyor mu? Evet. Bu backlob olanı alıyorum. Biri önde duruyor düz tarafta. Evet, yine arkadakini aldım. Öndeki yine önde duruyor düz tarafta. İkisini bir aldım ve sık iğne yaptım. Bu şekilde dikiyorum tığ yardımıyla. İlmeklerin dış taraflarını alıyorum. Şuradakini de öyle sık iğne ile birleştiriyorum. Kulakların kenarlarını ve şuradan buraya kadar geleceğiz. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Benden taraf olan lobu, bunu da dış tarafa bakan lobu, yani her ikisinin de arka lobuna birer tane sık iğne yaptım. Şöyle şu şekilde görünüyor dikilen yer. Şu birer lobları dışarıda kalıyor. Sık iğne ile arada dikiyorum. Umarım anlaşılmıştır dikme mantığı. Bir buraya, bir de buraya. Dışında kalan ilmeklerin kanatlarından alıyorum, loblarından ya da ne diyorsanız siz, backlob. Amigurumi terimlerinde öyle geçiyor. Yine aynı şekilde tığımı batırdım, çıkardım ve sık iğne yaptım. Bunu kulağının şurasına kadar yapacağım. Kulağının ucuna kadar birleştirdim gördüğünüz gibi. Son bir tane kaldı, onu da birleştirelim birlikte. Şöyle arka loblarına batarak çıkardım ve bir tane de üstüne zincir çektim. İpin fazlasını kestim ve şunu gizleyeceğim arada. İp yürütmeyi de bu şekilde düğümlüyorum ilk önce bir yere, sağlam olması için. Ondan sonra şöyle aralardan yürüterek dışarı çıkmasını önlemiş oluyoruz. Fazlasını da keseceğiz eğer çok uzunsa ipimiz. Bunu iğne yardımıyla ya da tığla da yapabilirsiniz. Evet, şöyle yürüttük, bu kadar yeterli gibi. Şunu da keselim bence. Fazlasını kestik. Şimdi ters çevireceğiz. Şimdi düz tarafı burası aslında zaten. Başlangıçtaki ipi de keseceğiz, onu da görmemiştim. Şöyle tatlı bir minik çantamız oldu. Bu aynı zamanda çanta çarmı da sayılır, yani çantanızın kenarına takacaksınız. İsterseniz kulaklığınızı koyun, isterseniz başka bir şey koyun, bozuk para cüzdanı olarak kullanın, o da siz bilirsiniz artık. Çocuklarınıza yapın, bence çok güzel oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer yaparsanız Instagram'da beni etiketleyin, ben de hikayemde paylaşırım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz de